Rusya'nın Ukrayna'nın gemilerine saldırmasını gerekçe göstererekten tahıl koridorundan çekilmesi. Evet, bu ne anlama geliyor? İlerleyen günlerde dünya ekonomilerini ve Avrupa ekonomilerini neler bekliyor? Ayrıca Suudi Arabistan'da enflasyonla ilgili Türkiye ekonomisi üzerine açıklamalarda bulunan Sayın Nurettin'in Nebati'nin buradan açıklamalarına değineceğiz. Sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yapacağız. Dolar Türk lirasını yorumlayacağız. Euro Türk lirası, sterlin Türk lirası, her zaman olduğu gibi altın, gümüş, Bitcoin analizimiz gene bu video içerisinde olacak arkadaşlar. Sterline de değineceğiz. Evet, konuyu fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sevgili dostlarım. Yayınımızın başında da söylediğimiz gibi arkadaşlar, Rusya'nın tahıl koridorundan çekilmesi Avrupa bölgesinin gerçekten bu kış çok zor günler yaşayacağı anlamı taşıyor. Euro bölgesinde olan sevgili dostlarım, bu yayını dinleyen sevgili dostlarım vardır. Enerji fiyatlarının artışıyla başlayan orada bir kriz var. Bu krizin üzerine bir de tahıl koridorunda açılacak bir delik Avrupa bölgesini gerçekten gıda fiyatları üzerinde de gelecekte etkileyeceğe benziyor. O yüzden Avrupa bölgesi gerçekten bu kış zor günler bekliyor olacak. Özellikle faiz arttırımlarının yaşandığı bu dönem içerisinde Avrupa bölgesinde resesyon dönemine girilmesi, resesyonla birlikte yüksek enflasyon dönemine de girilmesi Avrupa'daki ekonomide zor günlerin yaşanacağını sinyalini bizlere veriyor. Peki bu gelişmeler ardından Euro'da neler olabilir? Az sonra gene bu videomuz içerisinde bunlara değineceğiz sevgili dostlarım. Dolar kuruyla hemen teknik analizimize başlayalım. Dolar kurunda haftayı 18.58 seviyesi üzerinden kapattık. Dolar kurunda her zaman olduğu gibi yukarı yönlü ataklar 18.62'nin üzerine görülse de 18.71 üzerine dolar kurunda henüz bir yukarı yönlü atak sizlerle birlikte izlemedik. O yüzden dolar kurunda tekrardan yukarı yönlü bir atağın gelebilmesi için 18.71 seviyesindeki direnç önemli. Bizler için ikinci bir direnç bölgesi takip edilecek. 18.62 seviyesinden geçen alan ve 18.49 seviyesi de bizler için destek bölgesi olmaya devam edecek. Bu hafta sizlerle birlikte takip edeceğimiz Forexçi ve Biyopçu arkadaşlarımızın da yakından takip etmesi gereken alan bu bölgeler olacak. 18.49 üzerinde dolar kurunda hala da yukarı yönlü seyir izlenebilir ve 18.71'in aşılması dolar kurunda 18.80 direncine doğru yukarı yönlü ataklar pekiştirebilir. Bu atakların kalıcı olması durumunda ise dolar 19.50 seviyesine kadar yukarı yönlü bir seyir izleyebilir. Evet, Sayın Nebati'nin videonun başında da belirttiğim gibi Suudi Arabistan'da açıklamaları var. Arabia News kanalına yapmış olduğu açıklamalarda enflasyonun Aralık ayından itibaren bir yavaşlama sürecine gireceği, bu da enflasyonu düşüreceği yönündeki açıklamaları mevcut. Sayın Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalardan böyle bir çıkarım alabilir miyiz? Bunu bilmiyorum ama Aralık ayında neye dayanaraktan enflasyonun düşeceğini Sayın Nebati bildirmiş. Bunu anlamakta zor. Çünkü biliyorsunuz Aralık ayı içerisinde EYT konusu var. EYT'de emeklilik konusu. Asgari ücrete gelecek zamlar, emeklilere gelecek zamlar 2023 yılı içerisinde Merkez Bankası'nın daha fazla para basma süreci içerisine girmesi anlamını taşıyor. Bu da bir gerçek sevgili dostlarım. Hepimizin yakından takip ettiği para basma olayının hızlanmasıyla birlikte enflasyonda ne gibi bir gerileme görülebilir? Bu tartışılır. O yüzden ben enflasyonda Sayın Nebati'nin sözlerine pek katılamayacağım. 2023 yılı içerisinde de arkadaşlar enflasyonda yukarı yönlü beklentim devam ediyor. Yaz aylarında pazar market fiyatları düşürülemedi. Gayet yüksek fiyatlardan alışverişlerimize devam ettik. O yüzden üretimin az olduğu kış aylarında ise gıda enflasyonunda Rusya-Ukrayna'dan kaynaklı olaraktan enerji krizlerinde, yani enerji tarafında pek ucuzlama olacağı kanaatinde değilim. O yüzden enflasyonda bir baz etkisine dayanaraktan hata noksan payından girecek paralarla bir miktar duraklama görülse de ben maalesef ki bu duraklamanın kısa süreceğini, dolarda da yatırım tavsiyesi kesinlikle değil, yukarı yönlü hareketlerin hız kazanacağını düşünen taraftayım. Aralık ve Kasım ayları içerisinde bu hareketliliği maalesef ki bekliyorum sevgili dostlarım. Evet, Euro tarafına hemen geçelim. Euro'daki son hareketler, dolarda da dediğim gibi 19.50 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri izleyebiliriz. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Avrupa'nın içinden geçmiş olduğu zor süreç ve bu zor süreçle birlikte Euro'da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünen taraftayım. Avrupa'nın zorlanması demek bizim Avrupa'ya daha az icraat yapacağımız anlamı taşıdığı için, o yüzden Avrupa bölgesi parası dolara nazaran değer kaybetse de
bizde bu değer kaybı fazla hissedilmeyecek diye düşünen taraftayım. Euro'yu takip eden arkadaşlarımız bu hafta itibariyle 18 lira 52 kuruş civarından Euro'da bir kapanış geldi. Bu kapanışla birlikte Euro'da 18 lira 49 kuruş seviyesi destek konumuna gelmiş durumda arkadaşlar. Onun üzerinde 18.71 bant aralığı takip edilebilir. Fed'in faiz artışları beklenildiği gibi 0.75 bas puan üzerinde gerçekleşirse de Euro'daki geri çekilme tekrardan 18.27 seviyesine doğru gelebilir. O yüzden 18.49 desteği önemli. Bizler de geri çekilmelerde 18 lira 27 kuruş civarına doğru Euro bölgesinde bir geri çekilme yaşayabiliriz. O yüzden Euro'daki arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlarım. 18.27 bizim için önemli bir destek olacak. Özellikle Euro'yu takip eden arkadaşlarımız bu desteği sıkı bir şekilde takipte kalsınlar derim. Uzun vade ve orta vade Euro beklentilerimde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Orta ve uzun vadede zaten Euro'daki yön gördüğünüz gibi yukarı devam ediyor. Bu kanal aralığı içerisinde sizlerle birlikte Euro'yu zaten takip ediyoruz. Bu kanal dışında herhangi bir hareket olmadığı sürece Euro'da hala da yukarı yönlü hareketler beklentim dahilinde ilerlemekte. 18.50 kuvvetli bir destek gösterirse buradaki hareketler hızlı bir şekilde de Euro'yu ilk etapta 19'lu seviyeler civarına doğru da yukarı taşıyabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Sterlin tarafına hemen bakalım. Sterlin Türk lirası. Evet, sterlinde hükümet değişimleri işe yaramış gibi arkadaşlar. Burada daha akılcı alınan kararlar doğrultusunda sterlinde aşağı yönlü yön yukarıya kendini bırakmış durumda. 20 liralar civarının altını sterlinde gördük ve buradan bir toparlanma süreci içerisine sterlinde girmiş durumda. O yüzden sterlinde şu an itibariyle baktığımız zaman 22 seviyesinin kuvvetli bir direnç olduğu göze çarpıyor. 22 kuvvetli direncinin üzerinde sterlinin ileri yönlü, yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi, eğer buraya atabilirse kendini arkadaşlar, sterlinde bu kısada 22.07 civarında bulunan bir direnç var. Bu direnci sizlerle birlikte takip edeceğiz. Özellikle 22.07 direncinin üstündeki hareketlerde sterlinde biz 22.37 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri kısada takip edebiliriz. Uzunda yön beklentimiz 23.63 seviyesine kadar sterlinde bu yukarı yönlü hareketin devam etmesi yönünde. 20.97 artık yani 21 seviyesi bizler için önemli bir stop bölgesi haline geldi. Stop bölgemizi de sterlinde uzun vadeci arkadaşlar için 20 lira 97 kuruş seviyesine çekebiliriz. Bu seviye üzerinde kaldıkça sterlinde de yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Çünkü baktığımız zaman oldukça kuvvetli bir kapanış sterlinde gelmiş gözüküyor arkadaşlar. 21.75 direnç ilk direncimiz, şöyle belirtelim, 21.75 ilk direnç bölgemiz, onun üzerinde 22.07 direncimiz var ve 22.37, evet şuradaki 22.37 direnç bölgeleri de 20.97 üzerinde kaldıkça dikkatle takip edilmesi gereken direnç alanları olarak sterlinde gözüküyor. Altın tarafına geçtiğimiz zaman hemen ons altınla başlayalım. Altın yatırımcısı bu hafta FED var biliyorsunuz. FED'den 0.75 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var. FED'in agresif faiz artışlarına devam etmesi ne anlam taşıyacaktır? Bunu da hep birlikte sizlerle de değerlendireceğiz. Altın üzerindeki etkileri neler olabilir? Bunlara bir bakacağız. Şimdi altın üzerinde ben altının buralarda artık bir dip yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Yani altında bu 1600 seviyesi, bu 1600 dolar seviyesi artık bir dip konumuna gelmiş durumda. Fed'in agresif faiz artışları bence altın tarafında fiyatlanmış durumda. Yani bu haftaki 1-2 Kasım tarihleri arasında FED faiz kararı açıklanacak. Buradan gelecek bir karar 0.75 bas puanlık bir faiz artışının da altında çok fazla bir gerileme yaratacağı kanaatinde değilim arkadaşlar. O yüzden altında yön tekrardan kademeli bir şekilde yukarı yönlü dönecektir. Sizlerle birlikte takip ettiğimiz seviyemiz altının onsunda hala geçerli. 1700 şuradaki 30 dolar ilk direnç seviyemiz ve bu direnç seviyemizle birlikte yukarı yönlü hareketlerimiz 1800 dolar. Onun üzerinde 1877 dolar. 1788, 1806 diyebiliriz buraya. Daha 1806'ya da yakın. İşte bu 1806 dolar seviyesi ilerleyen günlerde bizler için önemli olacak sevgili dostlarım. Çünkü bu seviyenin üzerine atabilmemiz veya 1715 kısadaki direncin üzerine atabilmemiz altının onsunda tekrardan yukarı yönlü hareketler başlatacaktır. Forex'te özellikle işlem yapan arkadaşlarımız için 1600, bakın şu 1600, üstünde 1715. Burası benim için bir kanal aralığıdır.
ve burada hareket yukarı yönlü dönecektir. 1715 dolar seviyesinin üzerinde 1730 dolar gene bizler için kısadaki bir ara direnç bölgemiz olacak. Bunun aşılmasıyla birlikte zaten 1715 üzeri artık bir yükseliş kanalı ve altında yukarı yönlü hareketlerin 1941 dolar seviyesine doğru ilk etapta yukarı taşınacağını düşünüyorum. Tabii bu kısadaki beklentilerim arkadaşlar. Orta vadedeki beklentilerimi sizler biliyorsunuz 2200 dolar seviyesine kadar altında özellikle hızlı bir yükselişin gelebileceğini düşünen taraftayım. Sizlerle birlikte ben de bu yükseliş tarafını beklemeye koyulacağım. Ons gümüş, hemen ons gümüş tarafına bakalım. Ons gümüş tarafında bizler için önemli seviyeler. Ons gümüş tarafında 19.26 seviyesinden bir haftalık kapanış geldi. Hemen hemen 19.29 bizim için önemliydi. Buna yakın bir kapanış yaptık. Burada 19.29 seviyesi üzerinde gümüşün ons tarafında kalmayı başarabilirsek, burada zaten genişleyen bir üçgenimiz var. Yukarı yönlü hareketin bu üçgen içerisinde gelişmesini bekliyoruz. Ve ilk etapta bizler için 21.14 seviyesi önemli bir seviye olacak. Bu 21.14'ün üzerine atıp atamamak bizim için önemli. İlk etapta şu 21.14'ü biz sizlerle birlikte takip edeceğiz sevgili dostlarım. Çünkü bu 21.14'ün üzerindeki hareketleri gerçekleştirebilirsek beklentimiz olan 24 dolara doğru gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gram gümüşü de hemen değerlendirelim. Gümüş yapmışken gram gümüş tarafında neler olabilir? Yön ne tarafa doğru gelişiyor? 11.52 civarından gram gümüşte de bir kapanış yaşadık. Haftalık bir kapanış geldi. Şimdi 11.52 bizler için iyi mi? Evet, iyi bir kapanış. Gram gümüş tarafında da 12.24 bizler için ne demiştik? Sizlerle zaten takip ediyorduk. Bu ilk direnç bölgemiz olacak. Bu direncin de yukarıya yönlü kırılmasıyla 12.70 kısadaki beklenti seviyemize doğru gümüşün gram tarafında da gram gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği beklentileri hala da geçerliliğini koruyor sevgili dostlarım. FED'e kadar bu baskı biraz daha devam edebilir. Geriye doğru sarkmalarda 11.10 seviyesi önemli. Aşağıda da 10.82 destek bölgeleri var ama bu tekrardan gümüşün toparlanıp ben yukarı yönlü hareketine verdiğim seviyelere doğru gideceğini düşünüyorum. Gram altın takip eden arkadaşlarımız için. Gram altın da aynı gümüş gram gibi bir tık olumlu seviyenin altında kapanış yapmışa benziyor. Şimdi bu bir tuzak kapanış mı? Buna bakacağız sizlerle birlikte. Gram altın da haftayı 983 TL civarından kapattı. 985 civarlarında bir veya 995 civarlarında bir kapanış olsaydı bizim için daha iyi bir kapanış olacaktı. Şimdi aşağıda bizler için hemen bir desteğimizi belirtelim. 978 bölgesinde bir desteğimiz mevcut. Burada gene yukarıda 994 bölgesi bizim için belirleyici bir bölge olacaktır. 994 üzerine atmamız tekrardan bir yükseliş kanalı içerisine geçmemiz ve ilk etapta 1019 yukarıda ve 1035 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketleri izlememiz anlamı taşıyacaktır. Aşağıda 978 bölgesi güzel bir destek ve onun altında bir 968 bölgesinden geçen ikinci bir de destek bölgemiz var. B planımızda 968 önemli. Sizlerle birlikte bu bölgeleri takipte kalacağız. Gram altında da yönün hala da bozulmadığı yukarı yönlü hareketlerin devamının geleceğini ben de düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Hemen bakmadığımız ne kaldı? Bitcoin. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bakalım Bitcoin'de son durum ne şekilde? Evet, BTC-USD paritesinde biz son olarak yükseliş beklentimiz vardı. Bu beklentimizi koruyoruz. 21 bin dolar beklentimiz vardı. Ve bu 21 bin dolar seviyesine kadar ilk etapta kısada bir yükseliş yaşadık. Şimdi 19.28 bizim için önemli bir destek bölgesiydi. Ve bu destek bölgesinin üzerinde kapanış gördük. Hatta 20.37 direncinin de yukarı yönlü kırıldığı ve 20.68 civarlarından Bitcoin'de kapanış aldık. Şimdi Bitcoin'deki bu hareketler gerçekten önemli bir hareket seviyeleri diyebiliriz. 21.04 bizim için hala da önemli bir direnç arkadaşlar. Şuraya hemen alalım. 21.04 ilk kuvvetli direncimiz. Bu direnci Bitcoin'de yukarı yönlü aşabilirsek ikinci bir direnç bölgemiz olarak takip edeceğimiz yer 22.43 seviyesi. Buradaki 22.430 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de gene yukarı yönlü hareketlerin devamını takip edebiliriz. Benim Bitcoin'de beklentim arkadaşlar hala da yukarı yönlü bir 24.000 denemesinin geleceği yönünde. O yüzden sizlerle birlikte 21.04 üzerindeki kapanışları takip edeceğiz. Bakalım bu kapanışlar bizi Bitcoin'de beklentimiz olan 24.000 dolar seviyesine doğru yukarı taşıyabilecek mi? Evet, BIST 100 analizi de hemen yapalım. BIST 100'e de biraz değinelim. İstanbul borsasında
neler olabilir? Burada da bir 3879 puan seviyesinden kapanış geldi BIST yüzde. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman arkadaşlar önemli bir takip edilecek sizler için direnç. Evet, ona da bir Borsa İstanbul'a önümdeki bilgisayardan şu an grafiğine bakıyorum. 3880 puandan bir kapanış gelmiş. Arkadaşlar burada da 3941 seviyesi, bunu not alabilirsiniz. Bir direnç bölgeniz. Aşağıda 3819 desteğiniz var. Şuraya sizlere bir not alayım. Bakın 3941 ve aşağıda 3840 3819 destek bölgeniz. Şu bir, şurası da bir direnç. Bir iki destek ve direnç arasında şu an sıkışmış durumda olan bir BIST var. İlerleyen günlerde BIST'te en belirleyici alan bakıldığında 4016 puan seviyesinin üzerinde kapanış gelebilecek mi? Bu önemli olacak. Fakat benim Borsa İstanbul'da beklentim arkadaşlar, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla buradaki hareketlerin ilk etapta 3652 dolar seviyesine doğru, 3652 puan civarına doğru bir düzeltme seviyesi içerisine gideceği yönünde. O yüzden sizlerin de dikkatli olması gerekli olduğunu düşündüğüm bir hafta, Borsa İstanbul için düşündüğüm bir hafta ve beklentim burada yavaş yavaş aşağı yönlü hareketlerin geleceği. Sizler için dikkatli olmanız gereken seviye 3819 puan seviyesi. Bu seviyeyi sizler haftalıkta takipte kalabilirsiniz. Evet, sizlerle kısa bir piyasa analizi yaptık. Fazla da videomuzu uzatmayalım. Kısa kısa anlatmaya çalıştım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.